Çilingir sofrası mal sahibinin sofrasıdır. Eyvallah. Biz de onun misafirleriz. Yani dünya. Dünyaya biz hepimiz misafir geldik. Ne kiracıyız ne mal sahibi. Orhan abinin öyle bir şey. Hepimiz bir misafiriz. Zaman gelince göçeriz. Ecel acı can alırken her şeyimizden geçeriz. İşte bu. İşte bu. Bu. O nedenle çilingir sofrası dünyanın ta kendisi. Eyvallah. Oradayız. Ama bir Çok çilingir var orada görmüyoruz. Gelip gönülleri açıyor. Oo. Şimdi onu davet edeceğiz ki gelsin gönülleri açsın. Onu bilemiyoruz. Garantimiz yok yani. Eyvallah. Çağırırız. Çağırırız dost. Dost. Gelir mi gelmez mi o bakalım. Halimize bağlı. Mahal olacak ki inzal olsun. Padişah girmez saraya artık, dedi. Artık Serhan da bizim dile alıştı değil mi? Terminoloji Tamam. de. Efendim bugün Serhan daha önce sözünü verdiğimiz gibi Hint irfanına giriş yapabiliriz. Yani Hint diyarında, antik Hint diyarında irfaniyet nasıl ortaya çıkmış ve daha sonra dünyaya nasıl yayılmış böyle bir tarihi bir şey anlatmayacağız. Peki ne yapacağız? İrfanından doğrudan doğruya söz edeceğiz. Yani o irfanın ne oldu? Ve bizim de bu irfanla olan ilişkimizin kendi kültürümüz dediğimiz bu kültürü genleştirerek dünyanın kültürü halinde algılayabilir miyiz? Bu Hint irfanından girmemiz daha sonra Çin, ondan sonra yine Hint içinde bir yenilenme olarak Buda, ondan sonra Zerdüşt, daha sonra Mısır'a gideriz, Antik Mısır. Hangisini öyle alırız o sohbetin gereği olacak. Sonra Yunan irfanı, Antik Yunan. Sonra belki şöyle bir Roma'ya da azıcık dokunuruz. Özgün değildir Roma ama Yunan'dan sonra bir şeyi var. Eyvallah. Bir itibarı var. Bunların hepsi zaten insanın hakikatinden kaynağı bu bilgileri, bu değerli, hikmetli bilgileri yazan insanın hakikati, özü ve hani bir insanın kendi hakikatine ulaştıktan sonra oradan aldığı bilgileri iletimi olduğu için zaten o zaman bu zaman yani hiçbirinin birbirinden farkı yok zaten. Evet. Şimdi bu dediğin çok doğru. İki zamandan söz ediyoruz. Çok zaman kipi var da Evet. şimdi bu konuda iki zamandan söz ediyor. Bir tanesi Bengi zaman. Ezeli ebedi zaman dediğimiz. Bengi zaman bu demek. Buna Yunan felsefesinde, mitolojisinde ve felsefesinde Bengi zaman için bir terim kullanıyorlar. Kairos. Kairos diye de, Kairos diye yazılıyor. Kairos diye okunuyor. Bir de yaşamsal zaman, deneyimsel, tarihsel zaman var. Ona da Kronos. İki tanrıdan, yani onlar tanrı diye nitelendiriyor. İlkelere, prensiplere tanrı diyorlar. Evet. Ve diyor ki iki tane zaman tanrısı var. Bir tanesi Kronos. Çok özür dilerim. Burada bir parantez açmak istiyorum. Neden Yunanlılar bunlara tanrı diyor? Ben çok merak ediyorum yıllardır. Evet. Şimdi tanrı sözü sabite demek. Değişmez demek. Evet. Değişmezlik. Yani tanrı bizim anladığımız gibi bir kişi tanrı. Böyle vahiy yolluyor. Peygamberleri var. Ondan sonra karışıyor gene işte arkadan. Anadolu'nun anladığı tanrı değil. Ama Anadolu dediğimiz zaman antik Anadolu var değil mi? Eyvallah. ilah Tabii gibi yok değil. yani. Evet. Orta Çağ var, Osmanlı dönemi var, Tabii, Cumhuriyet tabii. dönemi var falan. Dolayısıyla şöyle diyelim, kadim diyelim. Buna Evet, böyle bir evet. kadim öğretide tanrı ya da tanrılar sözü sabiteler demek. Değişmezler. Bir de değişen dünya var. Evet. Bu değişen dünyayı o sabitelere, o değişmezlere göre anlayabilmek için bunlara felsefede arke deniyor. Arke, prensip, ilke. Türkçesi ilke. Evet. Hatta Grekçesinin de Proto-Türkçeden etkilendiğini düşünüyorum ben. Arke, arka demek. Türkçedeki arka. En arkada olan. Daha arkası yok yani. Zemin demek. Temel. Dayanak, temel. Evet. Dolayısıyla buna Grekler Tanrı diyor. Tanrı. Ama biz böyle bizim semavi dinlerdeki Tanrı'nın düşüncesiyle onu demiyor. Onu ona benzetmiyor. Öyle bir şey değil. Yani kısaca adlandırma ne olursa olsun Evet. felsefede arke dendiğine göre, ilke dendiğine göre bu bir rasyonel ilke de olabilir.
değişmezlik bir fizik sabitesi de olabilir. Nitekim Muhittin İbn Arabi'nin Füsus'ul Hikem'inde ayağını sabite diye söylediği o sabiteler aynı özler, sabit özler. İşte Yunanlılarda ideler, Platon'un ideler ya da mitos döneminde tanrılar dedikleri şey. Evet. Ya bu bir referans demek, referans noktaları. Evet. Bu anlamıyla. Evet. Yaratıcı tanrı başka bir fikir. Evet. Evet. Düzenleyici tanrı başka bir fikir. Evet. Aynı kelime ama kullanıldığı anlam farklı. Kavramları farklı. Evet. Zaten bu kavramlara ulaşmadan da ne din, ne sanat, ne felsefe konuşmak aslında doğru değil. Neden? Evet. Kavramı dili yani olmayan bir şeyi konuşmak Keşmekeş oluyor. kardeşim. Birbirine Şey- giriyor. Temelsiz oluyor. temelsiz. Yani bilim olmaz. Evet. Konuşmaya değmez. Şimdi bu bakımdan biz literatürde kavramların tarihsel ve felsefi, bilimsel, sanatsal şeylerini, kullanımlarını esas alıyoruz. O nedenle caz yapıyoruz ama standartlarımız var demiştik. Evet. Standartlarımız bunlar. Ve biz bu standartların üzerine hermeneutik yapmaya, yorum, anlam bilimi üzerinde çalışıyoruz. Evet. Şimdi rasyonellik demek, oran, bir şeyi kıyaslamak. Bu şey buna göre ne demektir? Bunu bilmektir. Reasoning demek, sebebe bağlı bir sonucu anlamak demektir. Ama bir de entelektüel dedikleri, intellectus diye nitelendirdikleri bizim de gayi akıl. Gayeye bağlı, Gaye kıblesi bağlı. olan akıl, kabul edilmiş akıl dediğimizde bir şey var. Bu anlam bilimi doğurur. Yani insan anlam yüklü bir varlıktır. Ama anlam doğadan ona gelmez. Beşeri ilişkilerde ortaya çıkar ama bir gaye varsa o gaye anlam ortaya çıkar. Değerleri yaratır. Yani ne yapacağımızı bize bilim söylemez. Doğa bize ne yapacağımızı söylemez. Evet. Doğa bize var olanın sunar. Bilim o var olanın nasıl anlaşılacağını ve nasıl kullanılacağını öğretir. Ama felsefe bunu ne amaçla kullanacağız? Amacımız ne? Dolayısıyla felsefe aslında tüm öğretilerin gayi bilim anlamında, gayesi olan bilim anlamında değerler üreten tek şeydir, disiplindir. Çok güzel. Evet. Ve sanat da bu geleceğe ait bir şeydir. Sanat çünkü yaratıdır ve ne ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Önceden var olanları bilmeye bilim, sonradan var olacakları anlama çabası veya eylemsel katkı çabası sanat. Ne amaçla yapıyoruz? Felsefe. Bu çok güzel. Adanmışlık din. Değil. Evet. Din ne? Adanmışlık. Çünkü birçok şeyi biliriz, bilebiliriz, çalışırız, öğreniriz. Ama o bildiklerimizden çoğuna itibar etmeyiz. Ama bazıları vardır ki ona hayatımızı dahi riske ederek bağlanırız. İşte bu adanmışlık noktası dindir. Din bu. Çok güzel oldu. Yani işin özsel anlatımı. Evet, Diğerleri kültürü, o işin kültürü. Kaç Onlar tane ayrı çıkar bir konu. öyle. Tabii. Evet. Şimdi iki zamandan söz etmemiz nedeni bu kadim ve tarihsel olan. Kadim demek tarih üstü. Yani ne demek? İşte sabitelerin olduğu, yıldızların olduğu şey, Evet. evren. Yani orada sabiteler var. Evet. Bir de tarih var, yapım etmeler. Onlar değişen zaman. Değişen zamanı kronos. Neden şeyde de Kronolojik kronoloji dediğimiz şey, Sinan'ın dediği gibi zaten bu kronos İçinde üzerinde. akış. Ama çok hoştur bunun miti biliyorsunuz, mitolojisi. Hind'e gireceğiz ama buradan giriyoruz. Şimdi kronos tarihteki zaman tanrısı, değişmenin ölçüsünün zaman tanrısı mitoslara göre, mitolojiye göre. Ama ilginç bir şey. Zamanla oluşabilmesi için olguların ortadan kalkması lazım. Değişme yoksa zaman yok. Bir şey var ve hep kalıyor. Zaman yok. Okey. Ölüm gerekiyor yani. Ölüm diyor. Evet. O zaman öldü, bitti. Yine zaman yok. Zaman olabilmesi için ölüp dirilme olması lazım. Phoenix. Finikelilerin kuşu. Hani şu meşhur kuş. Anka dedi. Efendim, yanar, kendi küllerinden tekrar doğar. İşte zaman bu.
Yani bir şey yaptık, o bir şey geçmesin diye biz uğraşırız. Dayanıklı olsun, dayanıklı tüketim maddeleri, Evet. değil mi? Teknoloji buna çalışır, eder, çelikten yapalım, bozulmasın filan. Ama zamandaki, zamanın ortaya çıkabilmesi için onun ortadan kalkacak ne demek? Yani yıpranacak, bozulacak. Hı hı. Ha. Ama bitti o zaman da her şey biter. Tekrar neşvi nema olacak. Yani ilkbahar olacak. Yaz, kışta hepsi yok olacak. Hı hı. Tekrar ilkbahar geldiğinde neşvi nema olacak. Bu ölüm dirim ritmin kendisi zamanı yaratıyor. Müzikte de öyle. Ritim, zaman. Hı hı. Tempo dediğimiz şey değil mi? Şimdi bir de ne dedik? Kairos var. Kairos o da zaman ama bengi, sonsuz, ölçülemez. Ölçülemez. Yani rasyonel değil. Akılsal değil. Çünkü ölçülemeyen şey akılsal değil. Nedir o zaman? O bir referans noktasıdır. Ona göre. Hı hı. Şimdi kadim olanın, kadim sözü çok güzel bir sözdür. Antikite, antik Batı dillerinde bunu tam karşılamaz. Kadim kıdemden gelir. Kadim hem önce olan demek, kendinden önce olmadığı halde önce olan, en önce olan, Evet. arke olan, ilk olan kadim. Ama kıdem, kademden gelen bir şey. İlk adım atana kıdemli diyoruz. Evet. Öbürü sonradan adım attı, öbürüne göre o kıdemsiz. Evet. Yani adımı önce kim attıysa o başlatıyor. Onun arkasından gelen onu takip ediyor gibi. Şimdi bu niye bunları bu kadar detaylandırıyorum? Çünkü bu Kronos denen tanrı çocuklarını yiyor. Doğurduğu çocukları yiyor. Mitos. Değil mi? Ne kadar vahşi bir tanrı. Yani öyle bir tanrı ki Nasıl? çocuklarını yiyor. Halbuki biraz önce anlattım. Var olan olgular, ortaya çıkan nesnel gerçeklikler ortadan kalkmaları ne demek? Zamanda ortadan kalkıyorlar. İşte zaman onları yiyor. Kem fesat yine çalışıyor yani. değil İşte mi? o. O çalışıyor. Kem ve fesat demek bu. Sinan'ım hemen onu bağladı şimdi. Ne demek ki nefes? Kem, kün sözünden gelir Arapça. Evet. Kün ol demek. Evet. Kün yazılabilmesi için kef, vav ve nundan yazılır. Ve kün diye okunur. Evet. Ama arada vav olduğu için onu kevn diye de okuruz. Kevn oluş demek. Kün ol demek. Kevn oluş. Hı hı. Mükevvenat varoluşlar. Yani o ilkesi, mantığı ve gerçekliği. Hı. Kainat işte o demek. Mükevvenat, kainatlar. Kainat. Peki kainat ne? Oluş ve bozuluş. Çünkü bir de fesat var. Fesat bozuluş demek. Kevn varoluş, fesat yok oluş değil, bozuluş. Yok olmak. Dağılış demiştim. Dağılmak. Dağılış. Sonra tekrar toplanmak. İşte bu zamanı doğuruyor. Zaman bu. Ama hangi zaman? Kronos. Kronos. Peki bir de Kairos var. Kairos'ta ne varoluş var, Tabii. ne ortadan kalkış var. Peki öyle bir zaman ne? Demek ki düşünselmiş. Düşünsel bir zaman. Yani prensip, ilke. Hı hı. İde o demek. Sabite o Tabii, demek. tabii. Çünkü varoluşta, kem ve fesat aleminde her şey değişir. Değişmeyen hiçbir şey yok. O nedenle biz ona izafi ruh diyoruz. Evet. Mutlak ruh değil. İzafi ruh. Mutlak ruh Allah'tır diyoruz. İzafi ruh, bütün varoluş izafidir. O ona göre, bu buna göre, onun hızı buna göre, onun varoluşu buna göre. Ve Oransal. sürekli ortadan kalkma, yeniden yapılma, yeniden yaratma dediğimiz şey aslında bu ortadan kalkmayla ortaya çıkıyor. Yani bir şey yok olmuyorsa yerine bir şey koyamazsınız. O zaman yaratma diye bir şey olmaz. Tanrı'nın yaratıcılık sıfatı ortadan kalkar. Evet. Şimdi bu mevzuda Kronos, tekrar ediyorum, doğurduğu çocukları, yani olay ve olguları tarihin içinde yiyormuş. Güzel. Ama bir çocuk doğuruyor, onu yiyemiyor. Çok ilginç. Yapacak şimdi. Bu çocuk Zeus. Zeus Kronos'un oğludur. Ama Kronos tüm yavrularını yer, Zeus'u yiyemez. Zeus bakidir. Kronos da
ortadan kaldırılamayan olarak vardır. Demek ki Kronos'un yani değişmelerin dünyasında değişmez olarak bir gerçeklik var ki ona Zeus ya da Theos, yani Türklerin Theo dediği, Çinlilerin Tao dediği, Yunanların Zeus dediği, Theos, Zeus, Fransızların Dio dediği, Dionysius dediğimiz. Dionysus. Bunların hepsi bir sabite. Tüm değişenler içinde değişmeden kalan bir şey var. İşte ona Zeus, baş tanrı. Ne ola ki acaba? Şimdi onun içeriği ne olabilir diye düşünüyordum. Yani zamanlar içerisinde tek bir anda kalmak mı yani? Öyle bir şey. Hiç öyle bir Geliyor. varoluşa tanık olamıyoruz. Hepsi sürekli değişmekte. Evet. Tüm değişenler içinde değişmeden kalan ne olabilir ki? Kronos yani zaman tanrısı onu yiyemezsin. İşte bu zeka. Zeus, Theos, zeka demek. Zekayı iyi. Tümel zeka. Tikel değil. Tikel zeka olayların değişimi de o da değişir. Tümel zeka referans olarak zekanın bizzat kendisi logos dediğimiz bilinci yaratıyor. İnsanda doğuştan gelen bir şey zeka, elde ettiği bir şey değil, çalışarak kazandığımız bir şey değil. O nedenle Yunan filozofları özellikle Platon ne der? Theos, kozmosun yani tüm evrenin düzeninin zekasıdır. Yani evreni yaratan ve düzenleyendir. Ve aynı zamanda antropopsike dediğimiz insan ruhunu da yaratan odur. Ve insandaki zeka da ondan bir paydır. Her insanda o theostan, tanrısallıktan bir pay olarak zeka vardır. Ama Tanrı tümel zekadır der. O zaman bu tek bireylerdeki Zeus'un pay alınan Zeus işte daha sonraki tasavvuf edebiyatına Rab diye geçer. Rab. Ya Rabbi dediğin zaman ey zeka. Ama zeka benim zekam. Hayır senin değil, sen doğuştan sende varsa. A priori geliyor. O zaman a priori geldiği için sahiplenemezsin. Zekam diyoruz. Hayır senin değil ki. Yani sen elde etmedin ki. Vardı. Ve sen düşünme faaliyetini zaten bu zeka ile yapıyorsun. Eyvallah. O zaman Theos her insanda irade olarak kendisi bizzat iş yapıyor. Düşünme faaliyeti yapıyor. Peki bize düşen ne? Bizden yapan eden Theos ise, Zeus ise. Biz ne yapıyoruz? Bizde bu zeka kabiliyet olarak var. Kullanımı bize ait. Kulluk bize ait. Ne yönde kullanıyorsak rica ediyoruz o yapıyor anlamında kullanmak. Ona emrediyoruz yapıyor değil. Zeka emredemeyiz. Zeka Bir anda gelir aklına çünkü yani. biz onu hayır o bir anda gelmeyi demiyorum. Bir iş yapmak. Evet. Herhangi bir iş yapmak için zeka bir kudretullah olarak düşünelim. Evet. O var bizde cevher. Ama biz sanki dua gibi düşün ama öyle bir şey yapmıyoruz tabii. Elimi uzatıp bu bardağı alıyorum, çayımı içeceğim. Evet. Bu talebim benim, kulluk, bu fiili işleme, hizmeti yapma benim üstlendiğim bir şey. Ama yerine getiren, onu gerçekliği hak olarak, onu haklayan, yerine getiren, tahakkuk ettiren ben değilim. Bizatihi zekanın kendisidir. Şimdi zekaya ben desem değilim. Çünkü doğuştan verili o, doğadan geliyor. Değilim desem başka bir şey değil. Alet desem ben mi onu kullanıyorum, o mu beni kullanıyor? Değil mi? Buraları şeydir, böyle sonra içine... Zaten milyonlarca hareket yani biyolojik olarak bile şu kasların, kemiklerin buna gidip otomatik kulpa parmağını takıp alman milyonlarca hesap var. Hiçbirini nasıl yapacaksın kendine? Ne yapıyorsun? Düşünmüyorum. Hiçbir şey yapmıyorsun ki böyle el gidiyor. Bu arada saçın uzuyor. İşte kirpiğin var, nefes alıyorsun falan yani. Evet. Arkada işler devam ediyor. Ha, Otomatik yapıyorsun. müthiş. Evet, O yüzden içeride bu sözcükleri kim düzenleyip peşe de koyuyor. sıraya koyup Evet. dışarı çıkartıyor Evet. değil mi? Evet. nefesin basıncını ayarlıyor, dili öndürüyor. Evet. Bağırmıyorsun. Fısır fısır konuşmuyorsun falan yani bir ayarla. Otomatik bunları konuşurken çıkıyor. Bir sonraki konu toparlıyor bir de. Evet, Bak ne geldi falan gibi. evet.
Tabii bunları nasıl yapacaksın yani, değil mi? Hayır işte yani vaki oluyor. Tabii. Ama üzerine düşünmeye başlayınca şaşırıyor. Ya. Vay anasını. Bunlar oluyor evet ama ben bunun neresindeyim? Ben bunları işte. Şimdi bu zaman şeyinde antikiteye döndüğümüzde, kadim öğretiler dediğimizde bunların aslında zamanı yok. Her ne kadar şey diyorlarsa da işte milattan önce bilmem 5000'de, 3000'de filan yerde işte bir bulgu bulduk filan. Örneğin bir ara şey için, Mısır için milattan önce 3000 diyorlardı. Hı hı. Onun da tam bulguları yoktu, 1800 filan. Ama işte 3000 tahmin ediliyor. Yani şimdi 12.000 çıktı. 12.000 çıktı. Evet. Yani bilimsel verilerle, şeylerle, Karbon yok yaşlarıyla haritalarıyla, ölçerek. karbonlarla Evet, filan. evet. Yani 12.000'e kadar. Demek ki işte bizim Göbekli Tepe Hı hı. 12.000 oldu. Halbuki daha önce 12.000 şeydi, buzul çağıydı. İşte buzul çağının sonuydu. Dolayısıyla oraya kadar referansımız yok Bu. gibiydi. Şimdi var. Şunu demek istiyorum. Bilimsel bulgulara göre biz bir tarih anlayışı çıkartıyoruz ama tarih öncesi gibi bir tabiri var. Felsefede var. Tarih öncesi. Ne demek o? Yani zamanını belirleyemiyoruz ama izleri var. Sanatsal verileri var. Yorumlanabilecek bir malzeme var elimizde ama tam olarak şu... Referans noktası koyamıyor. Ha, koyamıyor. Tarih öncesi. İşte buna kadim diyoruz. Kadim öğretiler sanki şimdi de geçerli dedin, sen çok güzel söyledin. Şimdi de geçerli olan bir zaman kipinde oluyor. Evet. Örneğin kutsal metinlere baktığınız zaman mesela Tora'da, Tevrat dediğimiz Tora'da bir şey kronoloji görürsünüz. Tanah, yani Musa'nın 5 kitabından sonraki peygamberlikler Tanah denir. Onlarda da soylar var, olaylar var. Onların işte onun çocuğuydu, oradan gitti filan, mekan var. Olaylar, savaşlar filan, devlet kurulmaları işte filan. Hepsi var. Yani tarihsel bir şey, yani kronolojik bir şey. Kur'an'a gelirsiniz, yoktur bunlar. Kur'an bir zamansızlık içinde bir geniş zamanda anlatır. Bir takım şeyler var, sözüne edilen kavimler, peygamberler falan ama ne, hangi yerde, zamanı ne, mekanı ne, hiçbir şey referans bulamazsınız. Çünkü onlar kadim, yani zaman üstü prensiplere bizi bağlar. Maneviyat dediğimiz şey de Evet. orada ortaya çıkar, hermenötik yaparız. Şimdi bu bağlamda Hind'e gittiğimiz zaman Hint'in tarihi var, coğrafyası var, ekonomisi var, işte savaşları var, şunlar, evet var. Tüm bunların içinde de işte filanca da azizmiş, filanca bilgeymiş falan dedi. Bunlar bu şekilde inceleniyor zaten. Bilim akademimizin görevi bunu yapıyor. Şimdi biz zamansıza, yani kadime gitmemiz demek doğrudan doğruya o öğretinin, bilgelik öğretisinin oradan oraya kendisi. Şimdi onu konuşmaya başladık mı kadim olacak. Ne demek? Neden? Şuradaydı, şu mekandaydı, şu zamandaydı, akrabası da buydu falan diyemeyeceğiz çünkü.